Sibirya, Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarına verilen addır. Sibirya, Kazakistan ve Orta Asya'yı meydana getiren diğer cumhuriyetleri de ihtiva eder. Yaklaşık olarak 13 milyon kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Sibirya bölgesinde 30 milyon civarında insan yaşar. Kuzeyinde Arktik Okyanusu, doğusunda Pasifik Okyanusu, güneyinde Kazakistan, Moğolistan ve Mançurya ülkeleri bulunur. Batısında ise Ural Dağları bulunur. Sibirya esas olarak 3 bölgeye ayrılır. Batı Sibirya, Doğu Sibirya ve Rusya'nın uzak doğusu. Batı Sibirya, Urallar ile Yenisey Nehri arasında yer alan Batı Sibirya bölgesi ilk yerleşim alanıdır. Nüfusun çoğunluğunun yaşadığı ve Sibirya arazisi içinde en gelişmiş olan kısımdır. Yarıçorak Kazakistan bölgesinde Kutup Denizi'ne doğru uzanan büyük alçak yayla Batı Sibirya'nın en tabii fiziki özelliğidir. Bu yayla 2,5 milyon kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük yaylalarından biridir. Umumiyetiyle düz bir arazidir. Kıyıdan 1600 kilometre kadar içeride bulunan Omsk şehri deniz seviyesinden sadece 82 metre kadar yüksektedir. Fakat bu düzlük Güneydoğu'da Altay Dağları tarafından bozulur. Rusya Federasyonu sınırındaki bu dağların en yüksek noktası Beluka Tepesi yaklaşık 4620 metredir. Genel olarak kara iklimi hüküm sürer. Kışları çok soğuk geçer. Yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farklılığı oldukça yüksektir. Ortalama Ocak ayı sıcaklığı Tomsk'ta -21 derece kadardır. Tomsk şehrinde kar yaklaşık 6 ay toprakta kalır. Batı Sibirya'nın topografik birliği toprak ve bitki örtüsü bakımından bozuktur. En kuzey tundra, onun altında kozulaklı ağaçlardan meydana gelmiş ormanlar bulunur. Bu ormanlara tayga denir ve Batı Sibirya yaylasının 3'te 2'sini teşkil eder. Batı Sibirya'nın güneyi Altay Dağları'na kadar çeşitli türlerde steplerle örtülüdür. Altay Dağları Ob Nehri'ne ve onun kolu İrtiş'e kaynaklık yapar. Bu iki nehir Kuznetsk Havzası'na meydana getirirler. Bu bölge Rusya'nın kömür kaynağı ve Sibirya'nın endüstrisi açısından kalbidir. Nüfusun büyük bir bölümü ağaçlıklı step bölgelerinde yaşar. Ruslar, Ukraynalılar, Finler ve Yakut Türkleri nüfusu meydana getiren etnik gruplardır. Türk halkları Altay Dağları bölgesinde yaşayıp avcılık ve çobancılıkla geçinirler. İdari olarak bir memlekete ve 5 bölgeye ayrılmıştır. Bu 6 idari merkez şunlardır: Tyumen, Omsk, Novosibirsk, Tomsk ve Kemerovo bölgeleriyle Altay Karayi. Batı Sibirya ekonomisi tarım ve endüstriye dayanır. Kuznetsk Havzası kömür, demir filizi, petrol, gaz ve kereste açısından zengindir. Dolayısıyla demir ve çelik endüstrisi gelişmiştir. Yılda yaklaşık 100 milyon ton kömür çıkarılır. Tarım ürünleri arasında buğday başta gelir. Bundan başka yulaf, patates, şeker kamışı ve ayçiçeği yetiştirilir. Altay bölgesi sığır ve koyun yetiştiriciliği bakımından çok önemlidir. Süt endüstrisi buralarda gelişmiş durumdadır. Bölgenin demiryolları güneyde yer alır. Trans-Sibirya Demiryolu ana hattır. Bunun güneyinde Güney Sibirya Demiryolu ve bu ikisi arasında Orta Sibirya Demiryolu bulunur. Ob ve İrtiş nehirlerinin buzlu sularının eridiği 6 aylık dönemde su ulaşımına müsaittir. Doğu Sibirya. Doğu Sibirya, batıdan doğuya 3000 kilometre ve kuzeyden güneye 2500 kilometre uzunluğundadır. Arazinin %75'i dağlık ve yüksek yaylalıktır. Yüz ölçümü 4 milyon 125 bin kilometre karedir. Doğu Sibirya iklimi daha sert ve kuraktır. Sıcaklık çoğu zaman ortalama -40 Celsius kadardır. Yılda 180 günü aşan dondurucu bir hava mevcuttur. Kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetredir. Doğu Sibirya'nın bir kısmı donmuş topraklarla, büyük bir bölümü tundralar ve taygalarla kaplıdır. Kereste hacmi yüksek bir bölgedir. Sibirya'nın en büyük su yollarından biri olan Yenisey Nehri'nin havzası Doğu Sibirya'nın içindedir. Su ulaşımına imkan verir. Aynı zamanda ülkenin su gücünün %40'ına yakın bir bölümü burada olduğundan hidroelektrik güç potansiyeli yüksektir. Mineral kaynakları bakımından çok zengindir. Batı Sibirya'nın 2 misli kömür çıkarılır. Demir, altın, mika, kurşun, çinko, bakır, grafit, alüminyum ve elmas diğer önemli madenleridir. Nüfusu en az olan bölgedir. Nüfusun çoğunluğu yine tarım ve endüstriyle uğraşır.
Trans-Sibirya demiryolu boyunca Ruslar yerleşmiştir. Ukraynalılar, Buryatlar yani Moğol ırkından gelenler ve Türkler diğer etnik gruplardır. Az sayıda Fin de mevcuttur. Siyasi olarak Doğu Sibirya 6 büyük bölgeye ayrılır. Bunlar Krasnoyarsk Krai Memleketi, Tuva Otonom Cumhuriyeti, Irkutsk Oblast Bölgesi, Buryat Otonom Cumhuriyeti, Chita Oblast Bölgesi ve Evenkin Milli Sahası. Ekonomi büyük ölçüde endüstriye ve hidroelektrik santrallere bağlıdır. Irkutsk, Bratsk ve Krasnoyarsk santrallerinden elde edilen gelirler endüstri alanına kaydırılır. Doğu Sibirya Rusya'nın en önemli alüminyum üretici bölgesidir. Altın, nikel, kalay, tungsten, lityum ve berilyum endüstride kullanılan diğer madenlerdir. Tarım ürünleri içinde daha çok buğday ve yulaf yetiştirilir. Hayvancılık gittikçe gelişmektedir. Avcılık, balıkçılık ve ormancılık diğer önemli gelir kaynaklarıdır. 1891 ile 1916 yılları arasında inşa edilen Trans-Sibirya demiryolu hattı bu bölgenin de ana hattıdır. Bundan başka Ulan-Ude, Taiset-Ustkut ve Çin demiryolları da mevcuttur. Rusya-Çin demiryolu yaklaşık olarak 1160 km uzunluğundadır. Rusya'nın uzak doğusu. Uzak Doğu Rusyası bölgesi Pasifik kıyısında kuzeyde Bering Boğazı ve güneyde Kore arasında yer alır. Yaklaşık olarak 4000 kilometre uzunluğundadır. Yüz ölçümü yaklaşık 6,2 milyon kilometre kadardır. Pasifik Okyanusu, Bering, Okhotsk ve Japon denizleriyle kıtaya girme yapmıştır. Kıyı bölgeler kıyıya paralel olarak dağlıktır. Bölge 7 karakteristik bölgeye ayrılabilir. Maritime, Amur, Okhotsk, Kamçatka Yarımadası, Chuky Yarımadası, Sakhalin Adası ve Lena Nehri Havzası. Rusya uzak doğusu çoğunlukla muson ikliminin tesiri altındadır. Doğu Sibirya kaynaklı kış musonları soğuk ve kuru, denizden gelen yaz musonları ise nemli bir hava getirir. Chuky Yarımadası ise tipik bir kutup iklimine sahiptir. Bölgeden soğuk Kamçatka Okyanus akıntısı geçmektedir. Rusya uzak doğusunun kuzey kesimleri tundralarla kaplıdır. Diğer alanların çoğunluğu ormanlarla örtülüdür. Kuzeyde kozalaklı ağaçlar da bulunur. Güney bölgelerde geniş yapraklı ağaçlar daha çoktur. Sovyet uzak doğu bölgesindeki bu ormanlarda çok çeşitli türdeki hayvanlar yetişir. Yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir bölgedir. Buraya Havzası ve Vladivostok bölgeleri kömür yataklarına sahiptir. Nüfusun %90'dan fazlası Rus ve Ukraynalıdır. Az sayıda yerli kabileler mevcuttur. 400 bin kadar Yakut Türkleri bu bölgededir. Sibirya'nın iklimi dramatik olarak farklıdır. Kuzey kıyısında çok kısa süren yaz mevsimi vardır. Hemen hemen bütün nüfus güneyde Trans-Sibirya demiryolu hattı boyunca yaşar. Buradaki iklim subarktik olarak adlandırılan genellikle çok soğuk kışları ve kısa ılık yazları ile Köppen iklim sınıflandırmasına giren tanımlama içinde yer alır. Güvenilir büyüme mevsimi ile Güney Sibirya verimli tarıma uygundur. Sibirya'da yağış genellikle düşüktür. Sadece Kamçatka'da 500 milimetreyi aşar. Burada nemli rüzgarlar Okhotsk denizinden yüksek dağların üzerine akar ve muson etkisi güney ucundaki Primorye'nin çoğunda ağır yaz yağmurlarını üretir. Bölgenin adı çokmuş olan çok soğuğuna rağmen karın yağışı özellikle bölgenin doğusunda genellikle tamamıyla hafiftir. Sibirya kelimesinin etimolojik söz kökeni henüz tespit edilememiştir. Fakat yorumlamalar dikkate alınırsa bilim adamlarının çoğu kelimenin kökeni için eski Türkçe kelimelerden tespit edebilmektedirler. Sayısız kar fırtınaları sebebiyle kar tozu süpürülmesi, seber, sübür şeklindeki eski adı da dikkate alınarak Tatar Türkçesinde süpürmek anlamına geldiği belirtilir. Sib uyuyan, Yir, yer toprak olarak da Tatar Türkçesinden yorumlayanlar vardır. Aynı zamanda tarihi Türk topluluklarından bazılarında Sibir adı görülür. 13. yüzyılda İranlı yazarların eserlerinde Sebur olarak geçer. Adın Türk kökenli su ve bir yani vahşi toprak kelimelerinin birleşimi olabileceği de öne sürülüyor. Rus yıllıklarında ilk olarak 15. yüzyıldan itibaren bu adı günümüz Sibirya bölgesi için kullanıldığını görüyoruz. Sibirya'da Ortodoks Hristiyanlık, İslam, Tibet Budizmi gibi çeşitli inanışlar vardır. Sibirya'da yaklaşık 70 bin Yahudinin yaşadığı tahmin edilirken buna karşılık 4 milyon kadar Türk soyundan gelen türlü halklar yaşamaktadır. Müslüman Türk nüfusu azdır. Hakim olan grup ise Rus Ortodoks Kilisesi'ne ait olan Ruslardır. Her durumda yerli din yüzlerce yıl geriye tarihlenir. Sibirya'nın büyük kara parçası tanrıların farklı yerel geleneklerine sahiptir. Kutsal alanlar Baykal Gölü'ndeki bir ada olan Olkon'u içerir. Gelin şimdi Sibirya'da var olan bazı doğal güzelliklere göz atalım. Ahududu Gölü.
Altay bölgesinde olağanüstü bir göl mevcuttur. Suyu belirgin bir pembeli ahududu tonuna sahiptir. Gezegenimizde bu türden yalnızca birkaç düzine göl bulunur. Suları yüksek oranda sodyum konsantrası içeren minerallerle zengin, renk pigmenti ise özel mikroorganizmalar tarafından üretilir. Su yüzeyinin tonu mevsime göre değişmekle birlikte kışın pembe olup sıcak mevsimde koyu ahududu rengine dönüşür. Efsaneye göre gölden çıkarılan pembe gıdasal tuzun mucizevi özelliklere sahip olduğu kabul edilerek İmparatoriçe 2. Katerina'nın sofrasına getirilirmiş. 2019 yılında şiddetli bir sel nedeniyle gölün suyu diğer göllerin sularına karışarak kıpkırmızı rengini kaybetmiştir. Ekosistemin kendi kendini iyileştirmesinin ne kadar süreceği bilinmemektedir. Ahududu Gölü ile aynı adı taşıyan köyün girişinde şimdiye kadar sadece 2 tane taşmamış pembe göl kaldı. Oglats bölgesi Güney Sibirya'daki Khasaki rezervi topraklarında Oglats Sıra Dağları yer almaktadır. Burada aynı adı taşıyan bir turizm kompleksi de organize edilmiştir. Ayrıca burada Khakasya'daki en büyük petroglif koleksiyonunu görebilirsiniz. Yani yaşı 5000 yıla ulaşan kaya oymalarını. En güzel manzaraya sahip konum, dağ yamacı boyunca uzanan 960 basamaklı bir merdivendir. Vasyugan bataklıkları Omsk bölgesindeki alışılmadık bir bölge, dünyanın en büyük bataklıklarından biridir. Alanı 55.000 kilometrekareyi kapsar. İsviçre, Slovakya veya Estonya burada barındırılabilir. Vasyugan bataklıkları yaklaşık 10.000 yıl önce ortaya çıktı. Bu bölgedeki ana tatlı su kaynağıdır ve ayrıca burada büyük turba yatakları da yer alır. Turistler için bataklıklar üzerinde özel helikopter gezileri düzenlenmektedir. Volkanlar Vadisi Buryatya'daki Okinsk bölgesinin topraklarında Kygol Nehri'nin dağ vadisinde birkaç sönmüş volkan yer almaktadır. Bunların en yükseği yaklaşık 70 metredir. Bölge, kalınlığı bazen 150 metreyi bulan sertleşmiş volkanik lavlarla kaplıdır. Burası popüler bir turistik yerdir. Sözde Volkanlar Vadisi'nin bulunduğu Kygol-Pet topraklarında iklimsel bir anormallik kaydedildi. Yazın sıcak bir günün ortasında burada hava birdenbire o kadar soğuyabilir ki kar yağar ve göller buzla kaplanır. Putorana Platosu Putorana Platosu, Norilsk'in doğusunda bulunan ve seyahat etmesi en zor yerlerden biri olan eşsiz bir konumdur. Yüz milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş olan tektonik kaymalar sonucu soğumuş lav katmanlarından oluşan bazalt platosu 1,5 kilometre yüksekliğe çıktı ve binlerce çatlağa ayrıldı. Orada fiyort gölleri, kanyonlar, şelaleler ve zirvesi olmayan dağlar yer almaktadır. Putorana Tabiatı Koruma Alanı, UNESCO Dünya Mirası alanları listesine dahil edilmiştir. Neredeyse insan eli değmemiş bu inanılmaz güzellikteki yer, Rusya'nın medeniyetten en uzak noktasında bulunmaktadır. Altay Mağarası Halk Altay'ın Kosk-Agah bölgesinde bulunan Kızıl Çin alanını böyle adlandırır. Güney Altay dilinde Kızıl Çin, kırmızı kanyon anlamına gelir. Alan uzaylı rengiyle dikkat çekiyor. Kayaları rekor miktarlarda maghemit yani demir oksidin manyetik modifikasyonlu hematit, manganez ve krom safsızlıkları içerir. 90 milyon yıl önce yamaçların bulunduğu yerde bir kalıntı deniz vardı. Kızıl Çin'in yamaçlarında hala tarih öncesi yumuşak çaların ve alglerin fosilleşmiş kalıntıları gibi antik artefaktlar bulabilirsiniz. Bu eşsiz yere dünyanın en güzel yollarından biri olan Chuy-Sky yolu çıkar. Inin-Sky Kaya Bahçesi Buryatya bölgesinde eşsiz bir kaya bahçesi yer almaktadır. 10 kilometrekareden daha büyük bir alanda çevredeki doğaya pitoresk bir şekilde dahil edilmiş devasa kayalar dağılmıştır. Bu taşlar buraya nasıl geldi? Kesin bir cevap yok. Bunun buzulun geri çekilmesi sırasında oluşan birikintilerden eski bir felaketin sonuçlarına kadar pek çok versiyonu mevcuttur. Bu yerin enerjisi, derin sessizliği ve el değmemiş doğası silinmez bir izlenim bırakır. Gelin bir de Sibirya'nın hiç görmediğiniz ve hiç duymadığınız tarafına bakalım. Sibirya'da eksi 30 derecede evsiz olmak. Geceleri gözleriniz kapalı ama kulaklarınız açık uyursunuz. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsk kentinde kışın hava sıcaklıkları eksi 30 derecenin altına iniyor. Fakat bu kentte 3500 civarında evsiz de yaşıyor. Reuters ajansından Alexey Malgavko bölgeye giderek evsizlerin Sibirya'da kışın en soğuk günleriyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını inceledi.
Malgavko'nun konuştuğu evsizlerden Alexey Vergunov, çoğu evsiz gibi endüstriyel bir sıcak boru hattının altında yatarak ısınmaya çalışıyor. Bu çok riskli bir yöntem. Borudan uzaklaşırsa soğuk nedeniyle donarak ölebilir. Fazla yaklaşırsa da pek çok kişinin geceyi atlatmak ve can sıkıcı gerçekliklerden uzaklaşmak için içtiği sert alkolün de etkisiyle farkına bile varmadan ciddi cilt yanıklarıyla karşı karşıya kalabilir. 46 yaşındaki Vergunov hayatının 11 yılını böyle geçirmiş. Geceleri gözleriniz kapalı ama kulaklarınız açık uyursunuz diyor. Omsk'taki sıcak borular evsizler için yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirliyor. Eskiden hayatını tekrar inşa etme şansına kavuşmayı çok istiyormuş. Fakat partneri Alyonka 2 yıl önce karaciğer kanserinden öldükten sonra tüm yaşama isteğini kaybetmiş. Tek yaptığım şey günü geçirmek. Onun gibi bir kadın bulsam tekrar topluma karışmayı deneyebilirdim ama onun gibi kimse bulamam. Resmi verilere göre kentte Vergunov gibi 3500 evsiz var. Fakat gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kentin evsizleri arasında evi olan insanlarla sohbet eden az sayıdaki kişiden biri. Onlar gece evde üst üste 3 battaniye ile donacaklar ama ben sıcak borunun keyfini çıkaracağım diyerek gülüyor. Günün en sevdiği vakti gece. Termometrelerin dibe indiği bu anlarda kent sessizleşiyor ve serbestçe dolaşıp çöpleri karıştırabiliyor. Topladığı camları ve bazı diğer nesneleri para karşılığı satabiliyor. Omsk'taki evsizlerin geceleri sığınmaları için bir tesis de var. Fakat bu kentin uzak bir tarafında ve Vergunov o civardaki evsizlerin o mahalledeki çöplüğü kendi çöplükleri olarak belirlediklerini söylüyor. Bu yüzden oradan eşya toplamasına izin vermedikleri gerekçesiyle evsizler evine gitmiyor. Caritas Derneği evsizlere gıda ve kıyafet veriyor. Fakat herkes onlara yardım etme derdinde değil. Bir keresinde ergenlerin ateşe verdiği bir arkadaşının hayatını zor kurtarmış. Omsk'taki evsizler içinde başlarına gelenler nedeniyle hayatını değiştirme kararı alanlar da var. Onlardan biri de 44 yaşındaki Lyusya Stepanova. 27 yıl boyunca sokaklarda yaşadıktan sonra geçen ay borulara çok yakın bir halde uyuyakaldığı için ciddi yanıklarla hastaneye kaldırılmış ve 3 hafta boyunca tedavi görmesi gerekmiş. Şimdi kentin 30 kilometre dışındaki Rozovka kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor. Lyusya Stepanova hastanede tedavi gördükten sonra 27 yıldır kaldığı sokakları terk edip annesinin yanına dönmeyi düşünüyor. Eve gitmeyi, anneme dönmeyi düşünüyorum diyor. Öte yandan geçen 27 yılın geri dönmeyeceğinin de farkında. Çocukluğumda büyük hayallerim vardı ama artık çok geç. Treni kaçırdım. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Mezopotamya'nın en kadim uygarlıklarından biri olan Babiller belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.